Bugün sizler ile mide dostu, mayasız, unsuz nefis poğaçalar yapıyoruz. Yanına da bir çay tarifim var. Haydi bu lezzetli tariflerin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Tarifimizde 2 yemek kaşığı keten tohumu kullanacağız. Şöyle birinci kaşığım ve ikinci kaşığımı ilave ediyorum. Üzerini geçecek kadar yaklaşık yarım su bardağı suyumu da keten tohumumun üzerine ekleyerek 15 dakika keten tohumlarım jelleşene kadar bekletiyorum, dinlendiriyorum. Şöyle bir su ile keten tohumlarımı karıştırıp 15 dakika dinlendiriyorum. 200 gram lor peyniri kullanacağım tarifimde. Lorumu kabıma koyuyorum. Üzerine 2 adet yumurtam var. Yumurtamı da tarifime ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı yoğurdum var. 1 yemek kaşığı yoğurt da tarifime ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı zeytinyağım. 1 çay kaşığı tuzum. 1 çay kaşığı da kabartma tozum var. Malzemeler yine her zamanki gibi açıklamalar bölümünde olacak. Tarifimize jelleştirdiğimiz keten tohumlarımızı da ilave ediyoruz. Şöyle hafif sularında süzerek keten tohumlarımı da karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Bu tarifimizi çocuklarımızın beslenmelerinde de tüketebiliriz. Çok severek tüketeceklerdir. Peynir yemeyen çocuklara alternatif olarak peynir veya lor yedirmek için de çok lezzetli bir tarif. Şimdi tüm tarif malzemelerimi karıştırıyorum karıştırma kabımın içerisinde. Homojen bir kıvam almasını istiyorum. Şöyle iyice karıştırıyoruz. Birazcık daha karıştırmaya ihtiyacımız var ve yavaş yavaş artık içimiz, poğaçamızın malzemeleri hazır. Bu içimiz için şimdi önemli bir püf noktamız var. Bu içimizi, daha doğrusu poğaçamızın hamurunu dinlendirmemiz gerekiyor. Şimdi poğaçamızın hamurunun üzerine streç film çekerek 1 saat poğaça hamurlarımızı bu şekilde dinlendiriyoruz ki bu poğaçanın bütünleşmesinde, fırında pişme aşamasında önemli bir detay. Şöyle streç filmimi geçirdim ve poğaçalarımı 1 saat dinlenmeye alıyorum. Lorla hazırladığımız poğaça hamurumuz artık dinlendi 1 saat. Şöyle karıştırdık. Şimdi yağlanmış bir fırın tepsisine bir kaşığımız yardımı ile lorlu karışımımızı, poğaça hamurumuzu alıyoruz. Dilediğiniz şekilde tepsimize koyabilirsiniz. Üzerine ben çörek otu tercih ettim. Çörek otu serpiştiriyoruz poğaçalarımızın ve poğaçalarımız pişti. Şöyle sizlere poğaçalarımın altını da göstermek istiyorum. Arasına böyle labne peyniri, kahvaltılık sos sürerek de 2 poğaçayı birleştirerek de tüketebilirsiniz. Ve yanına poğaçalarımın bir çay tarifi hazırladım ki bu çay tarifi yaz, kış çok sevilerek tüketilen bir tarif olacak. Haydi çayımızın yapım aşamalarına geçelim. Çayımız için portakal dilimleri kullandım. Portakal dilimlerimi şöyle çaydanlığımın, daha doğrusu demliğimin içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra tarifimde limon kullanacağım. Dilediğimiz kadar limonu da demliğimize koyuyoruz. Şimdi tarifimde 4-5 adet karanfil kullanacağım. Karanfillerimi de demliğime koyuyorum. Ve şimdi demliğimizin üzerine aparatını yerleştirerek siyah çay ilave ediyoruz. Ben siyah çay kullandım. Burada yeşil çay da kullanabilirsiniz. Şöyle siyah çayımı da koydum demliğime ve üzerine sıcak su ilave ediyorum. Bu çay tarifi soğuk çay lezzetinde oluyor. Biraz şeker veya bal ilave ederek yaz, kış severek tüketebilirsiniz. Sade şekilde de tüketebilirsiniz. Yavaş yavaş çayımızı bir 10 dakika şöyle üzerine sıcak su ilave ederek demliyoruz. Çayımız da hazır. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki lezzetli tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.